havaalanını, işte limanı şehrin içine koydu ki koruyabilmek için. Evet. Peki şunu sorayım. Lübnan'ı gidip işgal etmek uluslararası kurallar çerçevesinde ne kadar kaldı bilmiyoruz ama konuşacak olursak İsrail geçip Lübnan'ı işgal ediyorsa bahanesiyle terörü sileceğim diye hiçbir bahane üretmeden de bunu yapabileceğini aslında gördük. Uluslararası kuruluşlar, kanunlar, hukuklar biraz işlevsiz kaldı. O zaman Suriye gidip Lübnan'ı işgal etsin, Ürdün gidip etsin ya da ütopik konuşuyorum. Türkiye gitsin Lübnan'ı işgal etsin, o zaman bu kadar basit mi bu Tolga Hocam? Şimdi uluslararası hukuk bağlamında zaten önünü alamayacağını, İsrail'e herhangi bir şeyin durdurmadığını ve durdurmayacağını görüyoruz. Ve hatta bölgede İsrail'in Lübnan topraklarına girmesini engellemek üzere, yani görevlerinden biri buydu, bölgede bulunan BM güçleriyle de artık bir şekilde karşı karşıya geliyor İsrail. Yani Guterres'e, BM Genel Sekreterine bölgedeki askerlerin çekilmesini istedi İsrail yönetimi. Yani böyle baktığınızda mevcut siyasi, uluslararası siyasi yapı, BM'nin işte tüm devletlerin üstünde olan transnasyonel bir yapılanmasıyla vesaire. Yani bu sistem İsrail'e karşı işlemiyor. O yüzden de hele bir de Beyrut, Lübnan gibi bir yerden bahsettiğimizde Lübnan'ın bu işte terör örgütü olarak görülen Hizbullah'ın hem bölgede Lübnan'ın güneyine hakim olması hem de devletin içerisinde var olması, devletin bazı kanallarına hakim olması Batı için daha da bir alan açıyor. Yani bunlarla mücadele etmesinde İsrail'e biraz daha göz yumuyor. Ama burada şöyle bir nokta var. Lübnan Gazze değil diye üstüne basa basa söylediğimizde aslında altını çizdiğimiz noktalardan biri şuydu. Gazze Lübnan'a göre çok daha sahipsiz. Lübnan bir egemen devlet olarak kendi ilişkilerini bu düzlemde kullanmaya başlayacak bir süre sonra. Hocam o zaman kullanacak mı? Çünkü şimdiki biraz önce haritalarla anlattık adım adım Gazze'de ne olduğunu. Lübnan'daki sürecin de yavaş yavaş nereye gittiğini söyledik. Coşkun Hocam da bahsetti. Benim baktığım çerçevede tamamen her şeyin dışında bütün uluslararası kuralları bırakalım. Gördüğüm resimde İsrail durmaksızın fütursuzca vurmaya devam ediyor. Belli ki diyorum, izleyicilerimize katılıyordur. Belli ki Lübnan'ı da işgal edecek gibi görünüyor. Lübnan Gazze'den farklı diyorsunuz ama sanki bir farkı yok gibi. Diyeyim, önce Coşkun Hocam'a söz vereyim, sizden de cevabı alayım. Tamam. Eşit hak verebilmek adına. Pek farkı yok görüşüne katılırım ben. Hiç fütursuzca ilerliyor. Hatta bak çok ilginç. Birleşmiş Milletleri askerlerine, Çek askerlerini buradan diye ahkam kesiyor. BM askerlerine saldırıyor. Ha, bak Çek askerlerini de önce buradan. Askerlerini çek buradan dedi. Ve o dediği ülke sayısı 193. Yani 193 ülkeye diyor ki ayak altına dolaşmayın diyor. BM bunu sindiriyor. Talimata, emre uyuyor, çekiyor. Ona rağmen kıyıda kenarda kalan birkaç taneyi çekip gözünü kırpmadan yaralıyor, vuruyor. 5 asker, Birleşmiş Milletler'den 5 asker yaralandı. Ve ne hikmetse bunlar da Sri Lanka, Endonezya gibi ülkeler. Ve buna rağmen o 193 ülke, Türkiye hariç, durumu hiç sanki bir şey olmamış gibi görmezden geliyor. Şimdi böyle olduğu takdirde Gazze'nin Lübnan'dan bir farkı kalmaz, onu söyleyeyim. Burada acilen kurumların, yapıların hemen harekete geçmesi lazım. Mesela Fransa işte başat aktör Avrupa'da. Şu an Almanya'nın yerini almaya çalışan bir lokomotif. Geçen ay Lübnan'la da Fransa'nın ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. İşte çok kibar bir lisanla sesini duyurmaya çalıştı Fransa. İsrail çıkışınca da ya işte arkadaşlarımız bozulmasın dedi özetle. Çıkışmayla birlikte Fransa'ya ait akaryakıt yani Beyrut'a bütün o akaryakıtı sağlayan şirketi yerle bir etti. Sen misin bu laf eden? Fransa'dan tek kelime işitmedik. Yok, cevap geldi hocam. Fransa dedi ki tam hatırlamıyorum, mealen söyleyeyim. Bu söylemler İsrail-Fransa dostluğuna zarar verir gibi bir cümlesi oldu yani sonrası. şimdi geri adım attı. Geri adım attı. Böyle bir çıkış gösterdi. O zaman kim tutar İsrail'i? O da o mantıkla yaklaşıyor. Dolayısıyla burada Gazze'yi, Lübnan'ı Gazze'den farklı görmüyor Fransa. Düzeltiyorum, İsrail.
Gücü yetse şu an zaten çoktan dayanmıştı Suriye kapılarına. Gücü yetmediği için debelenip duruyor, yardım bekliyor. Kimden? Amerika'dan veya Evet. diğer devletlerden. Aynı soruyu Tolga Hocam size de yönlendirmiş olayım. Bir farkı var diyorsunuz Gazze'den Lübnan'ın ama ben öyle görünmediği yönünde bir soru yönelttiğimde Coşkun Hocam öyle görünmüyor dedi. Siz farklı düşünüyorsunuz. Şimdi Coşkun Bey İsrail açısından değerlendiriyor. Yani İsrail açısından Lübnan'ın, Gazze'nin, hatta Suriye'nin, Irak'ın birbirinden farkı yok. Hepsinin bir şekilde müdahale edilebilecek, saldırılabilecek noktalar olarak gördüğünü maalesef ki teyit ettik, görüyoruz. Benim söylemeye çalıştığım karşı taraf. Yani Gazze'de ne olup bittiğinin dünyaya gösterilmesi çok daha zordu. Ve aslında bir süre sonra ancak uluslararası toplum Gazze'de ne olduğunu görmeye başladı. Ama söz konusu Lübnan olduğunda Lübnan'ın Fransa ile örneğin ilişkileri çok başka bir yerdedir sonuçta. Böyle bir yer olduğunda konu hızlı şekilde uluslararası camiaya aktarılabiliyor. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı durduk yere tepki vermedi çünkü Lübnan'la Fransa'nın birlikte hareket ettiği noktalar, Fransa'nın Lübnan'da ve Lübnan üzerinden Orta Doğu'da çizdiği kendi Orta Doğu planları, politikaları var. Yani buna engel olacak noktada İsrail müdahale ettiğinde tepkinin gelmesi kaçınılmaz hale geldi Macron'dan. Söylediğiniz gibi hemen hızlıca Lübnan, Fransa Evet. Cumhurbaşkanı cevap verdi, Netanyahu buna karşılık verdi vesaire ama elinde sonunda Fransa'nın verdiği tepki her zaman Lübnan'ın dışında, İsrail'in Lübnan'ın dışında tutulmasına yönelikti. Zannediyorum dün BM askerlerine karşı yapılan saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirdi yine Macron. Yani bir şekilde İsrail'i burada Lübnan özelinde dışarıda tutmaya çalışacaktır. Yani buna devam ediyor. Bir de şunu söyleyeyim. Lübnan'ın yapısı, o devlet yapısı sonuçta işin içinde. Başbakanı, hükümeti ne kadar geçici başbakan da olsa. O yüzden bu ilişkiler devam ettiği için Gazze'den farklı görüyorum ve sürecin hızlı şekilde uluslararasılaşma ihtimalini daha olası görüyorum. Umarız Gazze'den farklı olur ve saldırılar Umarım. durur tabii ki. Hocam bir başka başlığı da kısa bir süremiz kaldı. Konuşalım istiyorum. Nebati'ye saldırılar da yapılıyor. Şimdi Nebati önemli. O bölgede tabii ki geride kalan yüzyıllara baktığımızda Osmanlı o bölgedeydi. Tarihi geçmiş de var. Nebatiye'de önemli bir nokta çünkü tarih var orada. Tarihi şehirler vardır. Bazı binaları, yapıları, kiliseleri, camileriyle. Şimdi o noktalardan biri Nebatiye. Oraya da saldırılar düzenleniyor. Orada geçmiş silinecek mi? Osmanlı geçmişi özellikle risk altında, tehdit altında mı? Çünkü çok kısa bir cümleyle hatırlatayım. Savaş hukuku tırnak içinde söylüyorum çerçevesinde geçmiş tarihi noktalar, kültürel noktalar, hastaneler, sağlık noktaları ve insanların sığındığı yerler vurulamaz diyoruz ama Gazze'de vuruyor. Lübnan'da da benzer adımlar attığını görüyoruz. Nebatiye'de mi, tarihte mi yok olacak Coşkun Hocam? Hiç şüphen olmasın. Zaten esas amaç o. Şimdi dikkat edin, Avrupa'da gittiğiniz şehirlerde Old Town, Ortaya gelen görüntüler de ekranın ortasındaki sanırım Nebatiye'den gelen görüntüler. Evet, Nebatiye'den gelen görüntüleri görüyoruz, yıkımı görüyoruz. Buyurun. şimdi Old Town diye Avrupa'da böyle çok yerde duyarsın şehirlerde, eski şehirler. Oraya hiç dokunmazlar. Niye? Gençlik ve yeni yetişen nesil tarihi bağını kursun, o tarihi geçmiş hep sadık kalsın diye. Bizde maalesef yıllardır o tarihi yok etmek için çok sinsi planlar uygulandı ve bugün mesela İstanbul'daki o eski surların olduğu durum bana göre mesela tartışılır. Ben gördükçe üzülürüm. Şimdi bu ve benzer saldırılar sadece Türkiye değil her yerde deneniyor. Eski Osmanlı izinden ne varsa bunları yok etmenin, o tarihi bağ koparmanın bir sinsi planı içindeler. Bunu yaparken de zaman zaman siyasi iktidarları, zaman zaman da böylesi saldırıları fırsat biliyorlar. Burada tarihi yok etme adına geleceğe dönük çok hani alçakça bir saldırı söz konusu ve amaç da o dediğin. Ama mesela az önce bir cümle kurdum. Zaman zaman dedim saldırıları, zaman zaman iktidarları. Mesela Suudi Arabistan'da Osmanlı'dan kalma Eccat Kalesi vardı. Şu an o kalenin yerinde yerler esiyor. Niye? Suudi Arabistan kendisi yıktı. O zamanlarda
çok ses duyurmaya çalıştık ama maalesef beceremedik ve o tarihi yapı gitti. Evet. Burada da gene bir benzer saldırı var. Evet hocam. Dolayısıyla burada tarihin yok edilmesi nihai hedef, onu belirtelim. Amaç da geçmiş olan bağı koparmak. Tolga hocam bir cümlede sizden alayım, süremizi doldurduk. Sizin de söylediğiniz gibi uluslararası hukukta aslında vurulamayacak birçok nokta var ama artık yani insani olanları bile İsrail yönetiminin göz ardı ettiğini düşünürsek kültür, şehir, yapılar yani çok da ciddiye alacağı noktada değil. Nebatiye noktasında aslında bölgenin yok edilmesi biraz coğrafi açıdan kıymetli İsrail için. Çünkü bölge üzerinden nüfuz etme olasılığı daha fazla ama son cümle şunu söyleyeyim. Camiler, Evet. kiliseler, ibadet yerleri, hastaneler bunları vurdukça aslında İsrail'in nasıl bir vizyonla hareket ettiği, bu saldırıları nasıl bir niyetle gerçekleştirdiğini daha iyi anlıyor olması lazım uluslararası toplum. Çok teşekkür ediyorum iki konuğuma da, Coşkun hocamıza da, Tolga hocamıza da Rica ederim. aktardıkları için önemli Orta Doğu'daki gelişmeleri